Merhabalar, Düsseldorf 2024 Karavan Fuarı'nın en merak ettiğim standlarından birindeyim. Westfalia standı. Zaten bilenleriniz vardır. Çok eski bir karavan dönüşüm firması. Ve orada da en sevdiğim seçeneklerden birisi 540, yani L2H2 11,5 metreküp dediğimiz Ducato versiyonunu incelemek istedim. İlk başta araçtan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi ön göğüs kısmı farklı. Yani alışık olmadığımız bir tasarım. Bu yenilenmiş. Aynalarda çeltikler var. Artık Westfalia'nın üzerinde biliyorsunuz anten olması lazım. Anten kaldırılmış. Jantlar alaşım janta dönmüş. Gayet şık duruyor. Makas sistemini ayrıca incelemek lazım. Pop-up kısmı ayrı bir tecrübe. Burada da Dometik'in camları içe bombeliler tercih edilmiş. Dışı düz duruyor. Gördüğünüz gibi burada bir bisiklet taşıma aparatı var Thule'nin. Arkadaşlar kesinlikle kalite akıyor. Yani bizim bu seviyeye gelmemize biraz zaman var maalesef. Dış elektrik girişini görüyorsunuz. Banyo havalandırması bu oturma grubuna denk geliyor. Bu arada araçtan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Ducato'ların normalde kapılar bu şekilde olmuyor. Yeni versiyonlarda böyle. Burada tabii ki gölgelik var. El freni solda Ducato'larda bildiğiniz gibi. Koltuk yapısı değişmemiş. Buralarda çift kol dayama gelmiş. Ve normalde buraya kadar gelir, burada plastik bir kafalık olurdu. Bu komple kafalıklı. Dönme mekanizması çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mandalı çekiyorsunuz sadece. Yani Türkiye'de satılan çok zor çalışan döner mekanizmalar gibi değil. Traction control, savrulma önleyici, yokuş aşağı inişte motor freniyle destekleyen sistemler eklenmiş. Tabii ki Fiat bu konuda bir şeyler yapmış. Ya da Türkiye'ye gelen araçlar çok boş, bilmiyorum. Ön tarafta da gene komple gölgelik var. Gördüğünüz gibi orada bir hareketli lambamız var bu modelde. Şu şekilde arkadaşlar, istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Ama yolda sallanmasın diye böyle bir yuvası da var. Bunlar gene çok arabanın orijinalinde varmış gibi duran ama karavan kısmının eklediği özellikler. Dilerseniz içine doğru geçelim. Arkadaşlar ben bu zamana kadar 3 tane 11,5 metreküp kullandım. Birincisini bir tanıdığıma sattım. İkincisini bir doktora sattım. Çok değerli bir insan kendisi. Üçüncüsünü de yine beni takip eden başka bir doktor arkadaş aldı. Üçüncüsünü ben yaptım. Yani %80 elimden geçti. Orada da mesela asimetrik yatak kullanmıştık. Asimetrik yatağın avantajı şu oluyor arkadaşlar. Ayak kısmına dar bir alan bırakıyorsunuz. Baş kısmına daha geniş bir alan bırakıyorsunuz. Şu an burası yaklaşık 130 santime denk geliyor. Gördüğünüz gibi burada minder sıfıra kadar gelmiş. Burada trimler orijinal gibi. Yani kalıp kullanılmış. Gördüğünüz gibi orada bir boş alan var arkadaşlar. Ducato'nun kendi boş alanıdır. Buralar tay tüyü. Girintiyi kullanmışlar. Ve yumuşak bir dokusu var. USB'ler, prizler. Gördüğünüz gibi gene çok şık. Buralar hep gene kalıp sistemi. Dometik'in ocağı var. Arkadaşlar işte para var, huzur var diyorlar ya. İşte tam olarak bu. Kilit sisteminden de bahsedeceğim. Önce aydınlatmadan ve kilitten bahsedeyim. Arkadaşlar aydınlatmayı plexi üzerine düşürmüşler. Yan taraftan ledle. Bu hiç göz yormuyor. Belki kameranın frekansıyla onun frekansı tutup böyle dalga dalga gelebilir size, ama hiç öyle bir şey söz konusu değil tabii ki. Burada ise arkadaşlar görüyorsunuz gene loş bir aydınlatma yapmışlar. Trimler. Dometik'in içe bombelileri kullanılmaya başlamış. Bunlar hep güzel, kaliteli detaylar. Şuradaki alan değerlendirilmiş. Gördüğünüz gibi. Ve işçilik gayet iyi.
Hiç boş alan bırakılmamış. Havalandırmanın çıkışı, ayak basılacak yerler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şuradaki alüminyum. Burada Alman işçiliği çok kaliteli görünüyor. Sensörü görüyorsunuz şurada. Burada masa var arkadaşlar. Masa şuraya geliyor. Gördüğünüz gibi rayına oturuyor. Burada kullanabiliyorsunuz. Merdivenle yukarıya çıktığımızda ise gene aynı sistem arkadaşlar. Lamba var ama yolda sallanmasın diye şöyle oturtabiliyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada gayet rahat 2 kişi yatabiliyor. 190'a 135 santim. Geniş bir alan var. Şuranın işçiliği biraz belki daha iyi olabilirdi. Şu kablolar falan sarkmış. Onun haricinde file düşünülmüş mesela çocuklar için. Böyle bir karavanla Türkiye'yi gezmek isterdim. Son olarak kapı kısmından bahsedeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir kilit mekanizması var. Bakın çok şık, kullanışlı. Çok az ses yapıyor. Şurada böyle çok az bir açılma var. Onun haricinde ben beğendim. İki taraftan da aynı şeyi yapıyor. Şu ise sanırım tutmak için. Şuradan hafeleymiş bu da sistem. Buradaki alüminyumu inceliyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Banyoda neler kullanılmış? Öncelikle bakın bu böyle şak şuk vurur. Motokaravan kullananlarınız iyi bilir. Onun için şöyle bir sistem geliştirmişler. Basit ama kullanışlı. Burada hem banyo tarafının aynası hem kabinlerin aynaları var. Şurada bir aydınlatmamız var. Tuvalet dönebiliyor, Tedford. Dıştan kasetli. Burada da havalandırma görüyorsunuz. Gayet güzel banyo işçiliği arkadaşlar. Şurası belki biraz daha sert olabilirdi. Çok beğendim. Güle güle kullansınlar sahipleri. Bu iki taraftan açılabiliyor. Normalde orada aydınlatma olmaz arkadaşlar. Aydınlatmayı buraya almışlar. Bu araca da bağlı olabilir. Büyük ihtimal araca bağlı. Kapıya entegre. Bunlar hep ince detaylar. Bagaj kısmına da bir bakalım. Bu yolculuk esnasında arkadaşlar 4 kişi yolculuk edebiliyor. Bu da yatma sırasında yani akşam 2 ile 4 kişi arasında yatabiliyor. Arkadaşlar beni yakından takip edenler bilir. Normalde kapı buradadır. Kapı burada olduğu için yatağı buraya koyamazsın. Buradan ya bir kesit alırsın. Ben o kapının sistemini buraya telle bağlayıp böyle halka şeklinde acil durumlarda açılması için bir sistem yapmıştım. Ama tabii ki Westfalia bizden gene 10 adım ileride. Kapının açma sistemini olduğu gibi yukarıya almış. Burada da cep vardır arkadaşlar. Bu kısımlar boştur. Bu kapıları ben iyi bilirim çünkü cep yaparım genelde. Burada da aslında 2 adet boşluk var. Bir tek burayı değerlendirmemişler. Kapının açma kısmı burada. Olduğu gibi orijinali bırakılmış. İçinde yalıtım vardır. Burada da gene üst tarafta cep var. Burada içten bombeli dometik cam var. Kapı orijinal bırakılmış. Yalnız burada da şu maddeye dikkatinizi çekeceğim. Bu arkadaşlar normal değildir. Bu honeycomb dediğimiz yani bal peteği şeklindedir. Bunun da yalıtımı yüksektir. Yani bunun da kendi ses yalıtımı vardır. Plastik bir parça. Zannetmeyin düz. Burada mapaları görüyorsunuz. Mapalar bir şeyler bağlamamız için bize imkan sunar. Denizcilikte böyle araçlarda çok vardır. Bu kısım yumoş var. Şurada arkadaşlar 12 volt çakmak girişi var. Altında prizimiz var. Buraları boş bırakmışlar. Buralar boş bırakılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü stop lambaları buradan değiştiriliyor. Buralar ise kılıfla kapatılmış. Burada ana sigortayı görüyoruz. Eberspayer ısıtıcısı.
Burada ise arkadaşlar tek tek açıklamışlar. Tabi Almanca açıklamışlar. Keşke Türkçe de olsaydı ya da İngilizce. Burada su deposunu görüyorsunuz. Bu araçlarda çok büyük su depoları kullanılmıyor arkadaşlar. Almanlar biraz daha minimalist. Yataktan da bahsedeyim arkadaşlar. Yataklar genelde 8 santim, bazen 5-6 santim de görebilirsiniz. Genelde süngeri haricinde bu yapıyla esnekliği sağlıyorlar. Benim Westfalia 540 karavanla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu Columbus modeli. Harika bir karavan. Gerçekten burada, yani fuardaki ilk gün bugün, ama hangi karavan en çok hoşunuza gitti derseniz ben biraz 540'çıyım. Bu karavan çok hoşuma gidiyor. Ya günlük hayatta da kullanırsınız bunu, emin olun. Çok büyük değil. 540 oradan geliyor zaten, 5 metre 40 santimden. Diğer araçlar için arkadaşlar takip edebilirsiniz. Elimden geldiği kadar standdaki bütün karavanları tanıtacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.